Gördün? Nereye gidiyorsun? Ekmek yeme. Çiçek gibi oldu. Merhaba. Gelin çay. Şöyle yuvarlıyoruz. Sen tabelada top. Hemen gidiyor, hemen gidiyor. Üst kısmı alta gelecek şekilde ters çeviriyorum. Sonra bunu yine ters çevireceğim. Günaydın. Büyüyor. Ay, çok da güzel kokuyor. Sadece hayvan gübresi var. Başka ilaç falan yok tarlamızda. Bunları Kemal çapalama yapıyordu. Ben de diyordum ki semizotlarına karışma, vurma. Onları toplayacağım. Böyle biraz büyümelerini bekledim. Bir sofra serelim. Bıçağını yapmaya gidiyorum. Hı? Aa, bir şey var.
Hepinize günaydınlar, merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün bahçedeyiz. Semizotu topladım. Gördüğünüz gibi. Kemal saat 5'te uyandı. Ben de 5.30'da uyandım. Ayvalı uyanmadan toplamam gerekiyordu. Güneş doğduktan sonra da çok çalışmak mümkün olmuyor. Çünkü hava bu hafta çok sıcak. Çok aşırı sıcak. Şimdi bunları topladım. Git tavukları da kümesin kapısını açacağım. Ondan sonra kahvaltı yapacağız. Ondan sonra gelip bunları temizleyeceğim, doğrayacağım. Kemal suyu bıraktı. Şimdi sulama yapıyoruz bir yandan da. Domateslerimizin bazı kısımlarında kurumalar oluyor. Hastalık var. Size göstereyim. Yani domates meyve verene kadar hiçbir sıkıntı yok. Meyve verdikten sonra bu şekilde kuruyor arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bakın aralarda da yine kurumalar olmuş. Ve devam ediyor yani. Şurada da var. İnşallah bu şekilde kalır ama daha fazla kuruyacağını biliyorum. Çünkü geçen yıllarda da öyle olmuştu. İlk defa pırasa yetiştirdim bu sene. Başka biberlerimiz ufaktan böyle tutmaya başladılar. Onlar da henüz yeni yani böyle bebek biberlerimiz. Şöyle. Bunlar turp. Bunlardan tohum alacağım. Burada kavun ve karpuzlarımız var. Burayı o yüzden boş bıraktık onlar için. Bunlar da bamya arkadaşlar. Bunları da ilk defa yetiştiriyorum bu yıl. İlk defa yetiştirdiğim için böyle merakla bekliyorum. Acaba ne olacak? Nasıl büyüyecek? 2 sıra şuradan, yarım sıra da şuradan şöyle ekmiştim. Bakalım nasıl olacak? Merak ediyorum ben de. Böyle başka bir şey yok. Zaten kabaklar. İşte kavun, karpuz ve kabak var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şey yapıyoruz biz mesela boş olan yerler varsa oraları değerlendirmek için daha sonra mısır ekiyoruz ki o mısırlar daha geç olgunlaştığında daha geç zamanlarda yiyebilelim. Mesela işte bu mısırlar diyelim ki 1 ay sonra yenilebilir hale gelecek. Şimdi ekeceğimiz mısırlar da 2 ay sonra yenilebilecek hale geleceği için sonradan da bir şeyler dikmeye özen gösteriyoruz. Karpuzlarımız da tutmuş mini mini. Göstereyim. Merhaba, günaydın. Bunlar yerli karpuz yani ata tohumu arkadaşlar. Böyle. Emek olmadan yemek olmaz. Emek vermek gerekiyor işte. Bu bahçeyi bu hale getirebilmek için çok emek verdik arkadaşlar. Saçlar yine elektriklenmiş. Benim bebek saçlarım var ya, o yüzden sürekli çıkıyorlar. Engel olamıyorum yani. Saçlarıma herhangi bir sprey falan sıkmak istemiyorum. Böyle. Hadi gidip tavukları salalım. Ağır. Niye bu kadar ağır yapıyorsun? Nasıl? Haydi de. Günaydın. Kavga etmeyin. Şimdi
civcivli tavukları telin içerisinden besliyoruz. Aksi takdirde bütün civcivleri kedi yiyor arkadaşlar. İşte günün herhangi bir saatinde müsait olduğumuz bir zamanda geliyoruz. Bu telin kapısını açıyoruz. Civcivleri dışarı salıyoruz ki civcivle tavuk dışarıda dolansın, işte stresini atsın. Mesela 7 tane civciviniz varsa 2 tane falan kalıyor. Güneşin doğuşunu seyretmek çok güzel bir şey. Hı? Videonun boş ver, ben bir şey diyeyim. Tamam. Tamam. Şimdi bizim annesi ölen civcivlerimiz vardı ya. Onları biz başka bir tavuğun yanına verdik. O tavuk da 6 tanesini sahiplendi. Bir tanesini sahiplenmedi, istemedi. O yüzden onu da ayrı bir yerde besliyoruz. Acayip yani. Niye 6 tanesini kabul ediyor, birini kabul etmiyor? Geceleri o görmeden, tavuk görmeden civcivi alıp tavuğun altına koyuyoruz. Çünkü civciv henüz küçük olduğu için anne sıcaklığına ihtiyacı var. Gündüz de tekrar dönmesin diye götürüp tekrar yerine koyuyoruz. Ayrı bir yere koyuyoruz. Gözüme bir şey girdi ya. Ne oldu? Zaten gözüm ağrıyor. Kim çoğun etti beni? Benim mısır tohumlarının arasına çavdar tohumu da karıştırmıştım. Birkaç tanesi yeşermiş. Bakın. İlk defa çavdar yetiştiriyorum. Bakın mısıra çok benziyor ama mısırdan daha ince. Daha böyle düz bir sapı var. Ve baş kısmı da farklı yine. Söyle bakın orada. Merhaba. Toprak ne kadar güzel bir şey. Diktiğiniz her şeyi size veriyor ama bizim de toprağa iyi davranmamız gerekiyor. Bence. O yüzden ilaçlamaya karşıyım. Fazla olsalardı ekmek yapardım, çavdar ekmeği. Ama az olduğu için bunu bu sene tohuma vereceğim. İnşallah seneye de daha fazla üretip ekmek yapacağım. Çavdar ekmeği tabii Allah nasip ederse. Şimdi gidip biraz domates, biber toplayayım arkadaşlar. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra da semizotlarını temizleyeceğim. Boş kalan yerleri de böyle gördüğünüz gibi yeni mısırlar dikmişiz ki bunları daha sonradan geç vakitlerde yiyebilelim. Size susamlarımı göstermeliyim. Bakın bunlar da susam arkadaşlar. Yakından göstereyim. İşte bu.
Bu ekşi maya hamurumu dün gece besledim arkadaşlar. Tekrardan üzerine un ekleyip yoğurup 2 saat daha mayalandırıp ondan sonra ekmek yapacağım inşallah. Şimdi üzerine biraz daha un ekleyip makinede yoğuracağım. Kabımı da üzerine su ekledim arkadaşlar. Bu dibinde kalan hamur ziyan olmasın diye. Bunu tavuklara içireceğiz. Hamur sert olmuş. Evet, kabımızın içerisine zeytinyağı sürüyorum. Unlayabilirsiniz. Üst tarafı alta gelecek şekilde çevirdim arkadaşlar. Şimdi üzerine biraz üstü göstereyim. Mayalanırken kurumasın. Efendim kızım. Üst kısmı alta gelecek şekilde ters çeviriyorum. Sonra bunu yine ters çevireceğim. Fırına koyarken. Bak bitti. Bitti. Tamam, geliyorum Ayvala. Geldim. Şimdi bunu kölle yıkayacağım arkadaşlar. Benim kızım. Benim çiçeğim. Kavanozda saklıyorum. Lazım oldukça kullanıyorum. Çaydanlıklarda, tencerelerde, çay kaşıklarında çay lekeleri oluşuyor. Normalde ev hanımlarının çoğu onları çamaşır suyuyla yıkar. Çamaşır suyuyla temizler, yani renginin açılması için, ama ben bulaşıklarıma çamaşır suyu hiç sürmüyorum. Hatta çamaşır suyunu çok az kullanıyorum. Yani kullanmıyorum desem yalan olur. Sadece misafir geldiğinde lavaboları yıkamak için kullanıyorum. Hamurumuz şişiyor arkadaşlar. Bakın, bu bayağı şişmiş. Çok güzel olmuş. Bu da şişiyor. Çaydanlığımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Çiçek gibi oldu. Size de denemenizi tavsiye ederim. Kim geldi? Merhaba. Birbirimizi çok fazla görmedik ya. Kaç saat oldu ya? Yenge, ay ben az önce ağlıyor muydu? Evet, parmağımı sandalyeye Yenge, ben duydum. Şu çatıyla duydum. semizotumu kavuracağım arkadaşlar. Soğanlarımı önceden hazırlayayım.
bile bak nasıl şişmiş. Gördün mü? Nasıldı, nasıl oldu? Bak. Maşallah. Ya bak. Şimdi tepsiye alalım. Bismillah. Hadi çık hadi. Nasıl yapıyor? Ekmek yap. Çok. Şimdi üzerini biraz ıslatacağız. Şey yiyor. Yanına da biraz su koyacağız. Ay böyle çık. Ay buradan çık. Aa şurada. Koyuyorum içine. ...150 derecede ısıttım. 180-190 derecede de pişiriyorum ekmeğimi. Her fırına göre değişiyor sıcaklık. Benim fırınımda bu şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. İçerisine biraz su koydum ki buharlaşma sağlansın. Ekmeğin üzerinde biraz suyla ıslattım. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Semizotlarımı mutfağa getirdim arkadaşlar. Dışarısı çok sıcak. Hem işimi yapmış olurum burada, hem de ekmeğimi kontrol ederim. Bütün camlar açıksa yine de çok sıcak ya. Esmiyor. Bu saatler de acayip sıcak. Akşama doğru yine iyiydi. Arasa Deniz'in yanına git kızım hadi. Hadi git oyun oyna anneciğim. Yenge sen bunu söyleyebilir misin? Aha. Çevir. Buraya koy. Buraya koy. Bak nasıl yoluyor. Bak. Me iba a enamorar jamás. Kızım biz onları yiyeceğiz. Jamás, nunca más. Pero vos apareces. Mayayı kendim yaptım. Mayayı alıyorum, geceden besliyorum, bir de gündüz üzerine biraz daha un ekliyorum, yoğuruyorum. Hemen işte şekilleri fırına atıyorum. Ama bu en başlarda bana o kadar karmaşık geliyordu ki ekşi mayalı ekmek yapmak istemiyordum. Sağ olsun bir tane izleyicimiz var, Ayfer Hanım. Onun sayesinde devam ettirdim, yaptım yani. O olmasaydı şu an bu ekmeği yapamazdım. Tamam. Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera. Se abrió la puerta y sin pensar dejas entrar el amor. No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte, ay amor. No te preocupes. Bu biraz yayıldı. Hamur çok büyüktü. Ama sorun değil. Aras, birbirinizi kızdırmayın. Olmuş ya.
Şunu kurutacağım, o yüzden bunu biraz daha büyük doğruyorum. Şöyle bunu da birazını kavuracağım, birazını da ayranın içerisine koyacağım. Şöyle altı da pişmiş. Baksana içine. Bak. Olmuş mu? Ay baba uyuyor, o yüzden yavaş konuşuyoruz. Ekmeklerimi dilimledim. Bunları Kemal sıcak sıcak yemek istiyormuş. O yüzden bunu erken dilimledim. Şimdi öğlen yemeğini yiyeceğiz. Ondan sonra çay içeceğiz. Sonra bir daha akşam yemeği, yine çay. Öyle. Biraz sıcak suda beklettim. Çok çiğ olunca Kemal sevmiyor, o yüzden. Niye kamera açarken söylemiyorsun? Kemal'in emri üzerine biraz ayran ekledim. Bu şekilde beğenmemiş. Değil mi Kemal? Şimdi de konuş, niye kamera açarken konuşuyorsun? Yani beğendin mi Kemal? Gel bak kıvamına. Altta yoğurt vardı ya, biraz su katman lazım. Ha, su da katalım. Tabii. Bir de çok taneli olmuş ya. Gel. Kendini iyi sıkıyorsun, gel. Niye kendin konuşunca kaydı durduruyorum, ben konuşunca açıyorum? He? Konuş hele, konuş. Kemal'in emri üzerine. 3 diş sarımsak daha ekliyorum. Sarımsak çok faydalı bir şey. Aa, ben faydasız mı? He. O yüzden fazla olması daha iyi. 4 diş koydum, 4 diş. Asit. Babam bana ay. Oldu mu Kemal'cim, beğendin mi? Razı geldin mi? Biraz daha da tir olur ama sonra biraz daha su ekleriz, olur mu? Ayran ekleriz. Onaylıyorsan kapatacağım kapağını. Baba istedim. Ateşi yakıp yemeği pişireceğim. Çay demleyeceğim. Ben az önce gittim artık 10 kere yaşıyorsunuz da ben dedim gelen. İyi yaptın.
Biz bu kapıyı geçen yıl değil, önceki yıl boyayacaktık. Öyle nasip olmadı bir türlü. Şimdi tekrardan boyamak için Kemal kollar sıvadı. Yani kapıyı çıkaracak Kemal, başka yere taşıyacak ki burası çok kirlenmesin, yoksa her yer boya olur. Şimdi kartonu araya sıkıştıracak ki cam kirlenmesin. O vermiş. Hayır, bir şey var. Bak burada. Bak bu. Şuradan domates mi kendin yapın? Bak şurada. Tamam, yiyeyim ben, biliyorum. Yok bak, sağ söyleyeyim. En köşeye gideceğiz. Şu arada bir tane de bana getir ya. Sana bakalım. Gördün mü? Heh. İnkara da yap. Aras belki küçük olsun, büyük yapma bana. Ya ben süreceğim. Tamam, sürersin. Öncesi bir tane yiyelim. Sen İnkara. Yalnız mı yapalım? Evet. Yiyeceğiz, biraz kabartıp tekrar bana. Daha iyi değil. Heavy rotate. Böyle nasıl böyle? Biz böyle. Böyle. Çok taşıyamıyorsan can bırak. Nereye gidiyorsun? Eldiven lazım bana, ne? Efendim kızım. Arabanın başına bir havaya çalışacak. O dediği de. Ama şey bana koy ya. O zaman.
Hiç su koymadım arkadaşlar. Bu kendi suyu. Ay çok lezzetli gözüküyor. Göz hakkınızı helal edin. Allah olmayana da versin. Uzakta durun. Biraz yaklaştır yere dökülmesin. Gerçekten büyük. Ay ne güzel. Ne yapmıştı ya? Mükemmel oldu. O kadar lezzetli olacağını bilmiyordum. Bu çiçek. Açıldı. Ne açıldı? Bu akşam çiçeği. Akşam Arasına git. Gidip. Sonra arası yerine oturalım. Evet sen bunları açın. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Take picture. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Gün batımı. Şimdi bahçeye böyle lambalar takıyoruz arkadaşlar. Gece nasıl olacak merak ediyorum. Şunu da takayım, bitiyor. Gece nasıl görünecek? Evet. Çok tatlı oldu. Tam istediğim renk biliyor musun? Future is bright. Hadi gelin çay içelim, hadi gelin. Gelin çay. Ay bir dakika. Liplerinizi de çağır ya, küstürdünüz çocuğu. Bence de. Yazık şimdiye kadar çayı bekliyor. Gel. Bir yanmasına koşalım.
Tamam buna şükret. Bak sana ateşle çay. Her gün ateşle çay için. Ya Deniz ya. Sen niye gelmiyorsun? Evet sen niye gelmiyorsun? Gel biz çay içeceğiz sensiz. İçemeyiz çayı. İbrahim'le. Ne zor hari. Ne? Belum makan o. Bazı yenkiler burada hayvanlar. Hayvan mı sanıyor? Deniz'e çalıştıralım. Deniz hep küsüp gidiyor. Ama yanlışlıkla oldu. Bilerek olmadı ki değil mi? Oyuncu önce alacaktı. Bir şey olmaz. Değil mi Deniz? Çok güzel. Hemen koy. Hadi bu ağzına gitsin. Rengi hani Aybalan sen Kanca'da en çok çalışan kim? Tamam amca. Yarı yenge. Kemal amca, Kemal git bardağı sür bardağı. Bence en çok yenge tak. Bizim gibi. Arasa kızdım bak. Ceylan maymuna benziyor. Ceylan maymuna benziyor. Ağzım moralde zıplıyor. Aynı maymun gibi. Araba gidiyor ya. Bir adam yanında. Bir o kadar top alıp hemen araba hayran gidiyor. Sen tabelada top hemen gidiyor hemen. Tabelada top var. Hemen camda çıkıyor hemen geliyor. Daha gerçekten mi? Boya kurudu. Şimdi Kemal kapıyı takacak. Evet geliyor. Yani bir kapı boyadık. O kadar değişti ki evin havası. Sanki kendimi böyle Ege'de gibi hissettim. Oldu mu? Oldu. Vay be. Ya bir boya bir evin havasını bu kadar mı değiştirir? Hepinize günaydınlar, merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün misafirlerimiz var. Fatma ablaya gittik sabah, orada kahvaltı yaptılar. Şimdi bizde çay içiyorlar. Aslında sabah video çekmek isterdim ama Yenge ne zaman sever vereceğim? video bir dakika. Ne vereceğim? Video çekilmek istediklerini bilmiyorum. Dediler ki bizi de çek. Ben de açtım kamerayı. Oturuyoruz işte. Böyle balkon sofrası yapıyoruz. Hava da çok sıcak. Onlar da gelirken bilmiyorlar yolu. İlk kez geldikleri için biraz yolu şaşırmışlar. 2,5 saatlik yolu 4-5 saatte geldiler. Bayağı yorulacaklar. Akşama yemeğe varmış. Fazla durmayacaklar. Tamam.
Bizde var ya o tür şeyler çok. Kimse yapacak ne kimse var. Hepsinden aşağı şeyim yok. Misafirlerimiz gidecekmiş. Akşama düğünleri var, o yüzden gidecekler. Fazla duramıyorlar. Yoksa akşama kadar otururduk beraber. Şimdi onları yolcu edeceğiz. Başka zaman inşallah. Bizim eşyalarımız. Görüşürüz. Sen aşağı ineceksin. Ben aşağı ineceğim. Çınar biraz da duman izleyelim. Yoksa Deniz Gezmiş'in ismi mi? Yok. Ha. Ama sen de ha. Lütfen gerçekten cani gönülden No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos.